Herkese selamlar, esenlikler dilerim. Bugün size kompresyon testi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hem de dolayısıyla beyaz oğlanın kompresör değerlerini, kompresi, komprente, kompre onun değerlerine bakıyor olacağız. Sıkıştırma değerlerine diyebiliriz Türkçe. Kompresyon sıkıştırma değil mi işte? Hani neyse, evet kullanacağımız alet. Şöyle gele. Buyurun. Yansıyor mu? Evet, diğerlerimiz var. Kaçtan başlıyor? 50 psi'den 300 psi'ye, 3 bardan kaç o? 20 bara kadar. En dış bar turuncu psi kullandığımız değerler. Bir içerideki de kilogram bölü santimetre küp demiş. Bundan önce yapmamız gereken ufak bir işlem var. Şimdi onu hemen yapıp durup 306 GTI'da bobinler burada. Yani bujiler bu kapağın altında. Sizin arabanız neyse artık bujileri oradan keşfedip ilk önce buji kapağı, bobinler ve en son bujiler sökülecek. Ben ilk önce bu kapağı sökerek başlıyorum. İş eldivenciklerimizi de giydik mi işe başlayabilirim. Evet, buranın normalde orijinali torstur ki bu değil. Orijinal cıvatasını da göstereyim mi? Göstermeyeyim, şimdi onu aramakla uğraşamayacağım. Var yani poşetli. Olarak elimde mevcut. İnsan lükse çabuk alışıyor bak. Cır. Onunla mı uğraşacağım ya? Evet, kapağımız çıktığında karşımıza bobinlerimiz geliyor. Daha yakından görmek ister misiniz? Size daha yakın bir açı yapmak istedim. Tabii şu an beni göremeyeceksiniz. Beni görüp ne yapacaksınız? Bobinleri görün. Şimdi burada bir değişikliğe gidilmiş. Yeni soketler yapılmış. Burada bir elektrik tesisatı güncellemesi olmuş. Evet, sonra soketlerimizi söktükten sonra bak mesela oradan ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum. Basmalı soket. Orijinal böyle değil. Pimler birazcık daha narin. Teli kendin kaldırıyorsun falan filan. Kırılabiliyor. Bunlar da alyan normalde. Önemli mi? Bilmiyorum. Bende takıntı var. Çünkü şöyle bir şey. Civatanın boyu, uzunluğu farklı olsa bile kafaları bir oluyor. Ve sökerken her yeri tek anahtarla sökmenize fırsat veriyor. Neyse. Bu elimizde olan Valeo marka bobin. Mesela bobinimizde. Bu biraz taze gibi duruyor. Çatlağı patlağı yok. Şu köşelerinde netleyemedi. Şu köşelerinde çatlaklar oluşuyor bobin. Zamanla bu çatlaklar da bobinde yani akım kaçağına neden oluyor. Görebiliyor musunuz? Gerçi bunun sistemi evet alttan bir bağlı oluyor bir metal. Dolayısıyla o da eksi görevini görüyor. O da zıplamalara neden olabiliyor. Bu çok sıkılmış mesela. Ama şu an bir sorun yaratmıyor. Çünkü yok sorun yaratıyor olsaydı araba pırpırlardı zaten. Evet, ben devam ediyorum. Şu mesela çok sararmış. Oo. Şimdi size göstereceğim neden o. Kafası vefat. Bu tarafta. Bu biraz fazla güç uygulamaktan kırılmış gibi.
ısıdan değil yani. Hepsi Valeo mu bunların? Evet, hepsi Valeo. Neyse ki korkulacak bir durum yok. Bende 8 tane daha var. Şimdi bujilerimizi alıyoruz. 16. Gelemedi. Gelemeyenler için ya mıknatıslı bir cüpcük veya karga burnu. Karga burnu. Ya da karga burnunuz da yoksa yuvasına sokup hafif, ses çok iyi, lap lap lap. Normalde şunun içi lastikli, lastiğe sıkışması lazım ama bizim arkadaş sıkışmıyor. Evet, sıkıştı. Neymiş bu? Double Platinum. Double. Boş. Ama ne bu? Bakalım. FR7 KPP3 U. Hem de bujilerimizin durumuna da bakmış olduk. Niye net diyemedi bu çocuk? Netle bakayım. Neyse. Geçelim diğerine. Bu da aynı. Mesela bakın bunun dipleri sararmış. Bu güzel ateşleyememiş, kaçırmış. Oo, bu biraz yağlı. Ama kaçırmamış. Yine aynı double platinum boş. Ama boş ne, ben bu bujileri eve gittiğimde kontrol edeceğim. Bu da kaçırmış götünden. Arkasına bakarsanız bu sarılık. Tabii ışıktan dolayı sarılığı pek belli edemiyor değil mi? Ama şununla yan yana gelirse daha iyi anlarsınız. Birisi daha sarı. Aha. İllüzyon mu yapıyor lan? Daha sarı. Şimdi buradakileri, yani bujileri söktükten sonra enjektörü işettirmeyeceğiz. Enjektör fişlerini sökeceğiz. Enjektör fişlerimizi söküyoruz. Evet, şimdi en ilgi çekecek olan bölüme geliyoruz. Kompresyon test cihazımızın zaten kafası bujiyle aynı genişliğe sahip. Ya öyle de yapabiliriz ama ben şu an tek başıma olduğum için böyle yapmak durumundayım. Ya da şöyle direkt ağzına sıkıştırmalı bir şey var. Birisinin kuvvetlice bastırması gerekiyor. Ben tek olduğum için civatası, yani dişinden onu sıktıracağım. Zannediyorum oldu. Sonra kadranımızı alıyoruz. Saati bağladım. En önemli detay, genelde insanlar gaz kelebeği kapalıyken marş bastırır. Ben dip gaz yapacağım, ölçeceğim. Ama merak edenler için de gaz kelebeğinin kapalı pozisyonda marş basıp bir bakacağım. Değeri söyleyeceğim size. Sonra sıfırlayacağım. Havasını, basıncını alıp sonra bir de tam gaz açıkken marş basacağım. Ne yapıyoruz? Zımbırtımızı bağladık. Kompresyon test cihazımızı. İçeri geçiyorum. Marş basıyorum. Kelebek kapalı pozisyondayken değeri okuyorum size. Ekranın herhalde bak, tam buralarına falan koyarım. Sonra sıfırlıyorum. Bir daha marş basıyorum. Bu sefer kelebek tam açık pozisyonda.
Onu da yazıyorum. Diğer değerleri kıyaslamış oluyoruz. Hazırsak marş basıyorum. Bakalım neler olacak. Normalde çakılı kalması lazım, evet. Tepelere kadar vuruyor. O tepeler nereler? ...150'ye falan mı vuruyor? Allah Allah. Sabit kalman lazım senin çocuk. Götünden başından bir yerden basınç mı kaçırıyorsun? Hani kağıtçığı falan da yok ki. Hani atladığım bir detay mı var diye. Neyse. Tamam, hadi bunu 150'lerde gördük diyelim. Hatta şöyle yapalım. Sizi daha da yakına sokayım ki değeri siz görün. Ben sonra onu dijitalde, bilgisayarda yazayım rakamla. Ama çok saçma. Görüntü açısını size göre yaptım. Ben dijitalde bu değeri okuyup buralara yazı olarak belirteceğim. Çünkü bu testi merak ettiğim için arabanın motor durumunu her halükarda çekeceğim. Zaten bunu görebilmek için yine kameradan faydalanacağım. Çünkü ikinci bir insan yok yanımda. Normalde ama burada bir kekoluk var yani. Bunun yukarıda kalıyor olması lazım. Ya da benim kullandığım Vürtüm falan malları öyleydi en azından. Şimdi bir daha marş basıyorum. Evet, bir de tam gaz basıyorum. Tamam. Kontağımı kapatıyorum. İkinci yanma odasına takıyorum. Galiba kapalıyken 150'lerde falan gezdi. Sonra bir 160'lara falan zıpladı. 2'ye. Evet, hazır mıyız? İkinci ölçüm. Siz izliyorsunuz, ben marş basıyorum. İlk önce gaza basmıyorum. Kelebek pozisyonu kapalı. Marş deneme 1. Evet, şimdi tam gaz veriyorum. Tamam. Şimdi 3. yanma odasına geçiyorum. Evet, şimdi 3. yanma odasına bağladım test cihazının hortumunu. Yine biraz zoom yapalım. Tamam, dur. Evet, yine ilk denememiz. Gaza basmıyorum. Şimdi tam gaz. Tamam. Bu 3. yanma odasıydı. Şimdi 4'e geçiyorum. Evet. Bu sefer de 4. yanma odasındayız. Biraz daha yaklaşalım. Umarım yine düşürmeyiz. Evet. Yine gaza basmadan marşa basıyorum. Yapma! Tamam, 150'yi falan geçti. Şimdi tam gaz. Çok da bir şey değişmedi değil mi? Tamam. Testimizi bitirdik. Ama testte bir kepçüklük var ya da bu saatte. Yani ben daha önce kullandığım kompresyon test sınama cihazında bu alette marş bastığında ibre yukarıda kalıyor. Bu yandaki zımbırtı da içindeki havasını alıyor ve yeniden ibrenin aşağı inmesini sağlıyordu. Bunda bir terslik mi var bilmiyorum. Havayı mı tutamıyor nedir? O yüzden sabit kalmadı. Tam nerede en yüksek zirve noktası ne? Şu sıralarda çok kullanılan peak zirve noktasında çakılı kalır. İbre şuradan basarak havasını alır ve ibreyi sıfıra indirirsiniz. Ben
Bu aleti nereden aldım? İnternetten bir sayfadan aldım. Çok da ucuz bir şey değil aslında tester, kompresyon test cihazları. Ya alette bir kekoluk var ya da bende bir kekoluk oldu, bilmiyorum. Değerleri sizin için ekrana yazıyorum. Pat 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 pat. Tam gaz açıkken ve gaz kapalıyken değerlerde ben büyük bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü telefon ekranından aynı zamanda kameranın görüntüsünü izlediğim için çok büyük bir fark yokmuş gibi geldi. Bilmiyorum ama genelde testlerde, forumlarda okuduğum tam gaz ve kapalı kelebekte farklılık oluyor falan filan gibi söylentiler vardı yorumlarda. Yani okuduğum forumların yorumlarında. Ben de onu merak ettiğim için bir tam gaz bir de gaz kapalı pozisyonda, gaz kelebeği kapalı pozisyonda yaptım. Ne öğrendik bilmiyorum. Ben şu an daha benim için sürpriz yani değerler. Çünkü telefon ekranından çok net göremedim. Bilgisayara attığımda göreceğim. Aklınıza takılan ve benim yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir nokta varsa, ben bu ibreyi neden çakılı bırakamadım orada, onları bana yorumda belirtin. Evet, bu videomda bir kompresyon test videosuydu. Çok verimli oldu mu? İbre yüzünden çok olamadı bence. Çakılı kalması lazımdı. Çünkü eski çalıştığım serviste ki kompresyon test cihazı zaten muazzam güzel bir şeydi. Yanına kartları vardı. Kartı sokuyordun. İbrenin üzerinde mürekkepli bir uç var. Ve görebildiği en yüksek tepeyi çiziyordu. Çizdiği için kağıdı çıkartıp alıyordun. Atıyorum 150 psi, 200 psi falan filan diye gösteriyordu. Şimdi 306 GT'nin orijinal piyasayı yanlış hatırlamıyorsam 240-220 gibi bir şeydi. Piston, stroke, sıkıştırma falan filan bunların hesabı var. Nasıl, kaç psi veya kaç bar olması gibi, ama bu çok karman çorman bir şey. İşte pistonun tepe noktası var. Silindir kapak contasının kalınlığı etken. Yüzey taşlaması, bunların hepsi bir etken olduğu için oradaki tek tek bütün bilgilere sahip olsak şuna bakmadan matematiksel olarak bunu ulaşabiliyoruz, ama o sapık işi pek kolay kolay değil. Çünkü ben bilmiyorum bu kapak ne kadar taşlandı. Üzerine hangi kapak contası konuldu veya silindir tepesinin yanma alanı ne kadar, bilmem ne milimetrik, bir sürü şeyleri var. Merak edenler için onu ölçmenin şeyini, yanma odasının kompresyon, sıkıştırma basıncını ölçme hesaplama sitesini merak edenlere şurada bilgilendirme ekrancığı olacak, bak böyle yuvarlak. Yanlış anlamayın. Öyle bir bilgilendirme yerine linkini koyacağım. Merak edenler orayı inceleyebilir. Çünkü çok teferruat var. Onu yapamam ben. O kadar bilgiye de sahip değilim. Bunu değil, Er'de de aynı şey yani. Birazcık daha sayısalcıların yapacağı iş. Ben sözelciyim yani. Evet. O zaman bu sıcakta, bu garajda biraz sauna etkisinde bunalmış durumdayım. O yüzden kısa kesiyorum. Enerjimi emdi bu sıcak. Akıyor yani. Akıyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Beğenin arkadaşlar.